Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle çarşambaları yapmaya gayret ettiğimiz serimizin, astroloji serimizin çok önemli konu başlığı olan bir bölümünde daha beraberiz Levent Tuncer hocamla. Levent hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için Biz tekrar. teşekkür ederiz. Astrolojiyi sizden dinlemek çok başka ufuklar açıyor gerçekten. Teşekkür. Gittikçe ben izleyicilerimizin birbirine söyleyerek, WhatsApp gruplarında paylaşarak duyurduğunu öğreniyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Çünkü postlarda da yazdığım gibi Levent Tuncer'den dinleyince insan anlıyor ki astroloji bildiğimiz gibi bir şey değilmiş. Gerçekten bir alan değilmiş. O yüzden çok kıymetli bu dersler ve bu hafta benim de çok merak ettiğim genelini anlamasam da bu konuda çok dikkatimi çektiğini sizinle paylaşmıştım. Hı hı. Bir konuyu Evet, konuşacağız. Siz de bunu daha da zaten parlattınız bu konuyu. evet. Sabit yıldızları ama kadim ışıkları merak ediyoruz tabii. Ne demek bu? Hemen sözü size bırakalım hocam. Haritasını bilenler lütfen kağıt kalem alsın, hazır olsunlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkes hoş geldi tekrardan. Şöyle biz hayatı burçlar üzerinden değerlendiriyoruz genelde. Fakat takım yıldızlar söz konusu ve takım yıldızlarda bulunan sabit yıldızlar dediğimiz bir sabit enerji var. Aslında 72 yılda bir hareket ediyor bir derece olarak ama o yoğun bir orada kalma enerjisi var. Yani bir insanın ömrü kadar orada kalan bir enerji var. Tabii sabit yıldızlarla ilgili mesela Aristoteles'in bir sözü var. Der ki Tanrı'nın bedenidir bu. Yani biz burada aslında çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız sabit yıldızlarda. Bu takım yıldızların içerisinde yer alan ışıklardır bunlar. Bu kadim ışık dememin nedeni de bu bazı sabit yıldızlar yeryüzünde yer hizalı bir şekilde olur. İlk programda biraz bahsettiğim bir konu vardı. Mesela Ülker takım yıldızının yani takım yıldızı olarak diyeceğim. Takım yıldız grubu olarak diyelim. 7 kız kardeşlerin 7 kilise olarak bir hizalanması vardır. Bunun Aldebaran'ın yine İstanbul'da bir hizalanması vardır. Bu özel yerlerde ve birçok şehir kurulumu buradaki sabit yıldızların e, iz düşümüyle yapılır. Hatta Yapılmış. Ayasofya'da da öyle bir alan var hocam biliyorsunuz. Özellikle bunun Evet, hesaplandığı. Evet. evet. Burada tabii birçok etki var. Şimdi takım yıldızlar ve burçlar arasındaki fark da söylediğiniz gibi burçlar genel olarak şöyle Güneşin izlediği yol gibi düşünmek lazım. Burçlar kuşağından geçen Güneş aslında bir nevi gittiği ve tamamladığı yol e, olarak şeyi temsil ediyor. Yani bir yolculuğu temsil ediyor. Ama sabit yıldızlar enerjisi daha çok kökten gelen bir enerjiyi temsil ediyor. Hmm. Kişi orada doğduğunda ana enerjisini oradan almış oluyor. Burada gezegenlerden farkı biraz daha kolektif bilinç dışı ile yüksek bilinç mertebesi arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor. Ve bu bir kadim bilgi katmanı burası. Burası 8. küre olarak geçen, hani altta gezegenlerin olduğu ve ay altı hattında da dünyanın olduğu, yukarıda da Satürn ve Satürn'den sonra da tüm sabit yıldızlar kuşağının olduğu bir enerji var. Bu 8. küre demek aslında kadim bir lisan. Yani tüm evrensel bir ilkeden farklı olarak bir kadim bir lisanı bize vermiş oluyor. Şimdi bura aynı zamanda böyle şey gibi. Mesela kişilerin haritasında dokunduğu yerlerde özellikle bireysel psikolojide müthiş kullanılması gereken bir etki bu. Çünkü bu bireysel psikolojideki temel konuların dışında anlaşılamayan bazı konular söz konusu. Burada kozmik bir miras ve bilinç
dürtüleri var burada. Bunları anlayabilme yeteneği veriyor bu. Burada tabii şey gibi de söyleyebiliriz sabit yıldızlar etkisini. Yani insanların dünyaya gelmeden önce imzaladığı bir sözleşme gibi de diyebiliriz. Bu çünkü buraya bir ruh deneyim için geliyor. Kendini geliştirmek için geliyor. Bunun anlaşmasının yapıldığı yer gibi düşünebiliriz. Tabii temel seviyede bizim için burada şey çok önemli. Yani ruhun bu dünyaya gelirken temelde istediği, beklediği şey nedir'i burada bizim kolay anlayabileceğimiz, harita yapısında kolay anlayabileceğimiz bir etki olduğunu söylemek istiyorum. Burada Tekamül için gerekli bir bilgi. Öyle anlıyoruz. tabii ki. Şimdi ana haritayı düşündüğümüzde haritanın içinde temel bazı konular var çözülemeyen. Sabit yıldızlar etkisinde de bunu kolaylaştıran etkiler olduğunu söylemek istiyorum bireysel haritada. Ama bunu kadim ölçekte söylediğimizde çok önemli göksel, yani biz astroteolojik düzlemi bir nevi kadim ışıklar üzerinden inşa ediyoruz. Çünkü burada şunu görüyoruz, çok önemli 4 tane kraliyet yıldızı var. Bu kraliyet yıldızları 4 tane baş meleği temsil ediyor. Ve hepsi, birisi doğunun gözcüsü, biri batının gözcüsü, biri kuzeyin, biri güneyin gözcüsü. Bunlar önemli bir etki. Şimdi biz daha önce söyledim, mesela en son paylaştığımız shortta da ay kültü meselesi geçmekte. Evet. Şimdi mesela bunu neye istinaden söylüyoruz biz? Bizim ay kültü inancının temelini oluşturan konu Ülker takım yıldız grubunun olduğu alan. Burada 7 tane kız kardeşler ve kadını temsil eden, kadından gelme. Güneş 19 Mayıs civarında buraya geldiğinde, hani 19 Mayıs'ın temel sebebi budur. Yani Atatürk'ün 19 Mayıs'ta çıkmasının nedeni Güneş'in oraya gelmesidir. Burası Boğa burcunun 28, 29 ve ikizler 0 derece arasında gerçekleşen bir hattır bu. 19 Mayıs'ta 19'u temsil eden, yani Samson Güneş'le ilgilidir. Samsun. Güneş hattıdır orası aslında, boydan boya. Oraya bilinçli bir çıkıştan bahsediyoruz. Bu kadim bilgiyi bilmekle, bu bilgiyi uygulamakla ilgili ve bütün mesela üzerinde konuşacağız konuları, ama yani Atatürk'ün çıkması, savaşların sonlandırması, hatta ölümü meselesi de, öldürülme meselesi de daha doğrusu, bu da buna karşılıktır yani. Çünkü orası çok önemli bir derecede öldürülmüştür Atatürk. Siz haritasına baktığınızda da bunu görüyorsunuz yani, öldürülmemesi evet, konusunu. Tabii haritası benim için çok önemli değil şu açıdan. Buna tabii baktığımda görüyorum ama haritasından çok benim için şey önemli. 10 Kasım önemli bir derecedir. Çok ilginç. Çünkü bu göksel kombinasyonlarda 19 Mayıs nasıl özelse ve o aslında bir şey bayramıdır yani. O hat Ülker takım yıldız grubuna ait özel bir bayramdır orada normalde. Kadim gelenekte bu vardır. Ve oraya da özellikle işareti koymuştur Atatürk 19'una. Tabii bunun ötesinde biz şeyi biliyoruz ki bu süreçle ilgili bütün oluşumlarını bu yıldızlarla Güneş'in kavuşumuna göre yapmıştır. Bütün planlarını, bütün kurgularını. Biz burada bunlarla ilgili bazı detayları ve şeyleri konuşacağız.
Mesela daha önce de bahsettim. Bu Rus bölgesi de Ayı takım yıldızıyla, büyük ayıyla ilgilidir. Orası da güneş tarafını temsil eder ama güneş kürkçülüğü olarak değil. Güneş Hı, tarafını temsil. Yani evrenin eril tarafı o bölge, dişil tarafı Anadolu, evet. oğul yani o e, hani birleşimin oğulu olarak düşündüğümüz mesele de Sirius hattıdır aslında. Sirius Canopulus dediğimiz 14 derece Yengeç burcundaki hattır. Tabii biz bunun metinlerde de başka şekilde bir versiyon da vardır. Şöyle kutsal ruhla ilgili bahsettiğim bir ilk yayınımız vardı. 24 derece Terazi burcunda da bir kutsal ruh enerjisi vardır. Orada da Türkiye'nin Merkür'ünün oraya geldiği yani transitteki Merkür oraya geldiği anda direkt şeyi kurmuştur. Türkiye'yi kurmuştur. Ve ilk icraatlarından birisi zaten kadınlarla ilgili işlem. Evet, bizim bugün paylaştığımız posttaki Ay Evet. kültü 8. ev. Ondan bahsederken Evet. söylemiştiniz. Evet. Tabii bizim sabit yıldızlar hattı biraz şey gibi dünyevi bilinç alanından kopup bilincin daha üst aşamasına vardığı yer gibi düşünebiliriz. Burada tabii birçok sabit yıldız tanımında e, sabit yıldızları anlatırken ister istemez şeyi söyleyeceğiz. Yani bu kötüdür, bu şeydir. Yani enerji olarak hani Hı akıttığı hı. enerji olarak söyleyeceğiz ama temelde şunu bilmemiz lazım. E, Hiçbir şeyin kötü ya da iyisi gibi bakmamamız lazım olaya. Evet. Biz eğer hayata dair bakış açımızı değiştirdiğimizde bize onun kötülüğünün bulaşmayacağını, bize farkındalık yaratacağını ve belki de bizi güçlendireceğini bilmemiz gerekiyor. Bu önemlidir. Diğer konularda yani bizim burç burç mu gidelim, nasıl istersiniz yoksa kraliyet yıldızlarından mı başlayalım? Tamam, oradan başlayalım. Hı hı. Onların da haritalardaki etkisi bildiğim kadarıyla çok kuvvetli. Hani çok güzel şahlandırıyor, Evet, parlatıyor ama evet, amacına uygun kullanmazsa çok sert bir şekilde elinden evet, alıyor. Şan şöhreti gibi bir bilgim var naçizane. O evet. yüzden anlayanlar Ne lütfen bir güzel. kendi sabit yıldızlarını Evet, yazsınlar. Oradan başlayalım. Ondan evet. önce şunu sormak istiyorum. Hı hı, Atatürk'ün hem 19 Mayıs'a sayılı günler kaldığı hı bu hı. programda bugün söylemeniz de çok iyi oldu. O gün paylaşırız belki bunu ya da bir iki gün Evet, önce. E, Atatürk'ün her icrası tarihe geçmiş olan işte savaşlar, mücadeleler, işte devrimler, bunların hepsinin baktığınız zaman böyle bir etkisi var mı? Böyle bir iz düşüme denk gelmiş mi? Birçok önemli kararların Hı, bununla bağlantısı var. evet, Birçok önemli kararların bunu evet. bildikleri için de önemli bir günde hani aslında o günün sabit yıldız enerjisinde açıkladıkları zaman belki de o çok önemli bir Hmm. etki var yani. Açıklığı 10 Kasım için Orası mi diyorsun? evet orada aslında 10 Kasım'ın tam geceden sabaha gibi düşünebiliriz orayı. Orada çok önemli iki tane sabit yıldız var. Anlatacağım. Birbirine yakın orada. Lanetli bir tarafı var. Hani tabii bunu şey olarak söylemiyorum ama Yok, anlaşıldı. o Evet. akış olarak söylüyorum. Onu o onun için yapılan bir etki olduğunu söylemek istiyorum. Peki Temel 9'u 5 geçeye denk gelmiyor mu aslında? yok o günün o derece zaten yaklaşık bir günü alır. Yani bir Alır. dereceye Ha, geldiği dakikası. zaman bir Tamam. günü alıyor. Hani özel olarak değil ama sonuçta 9'u 5 geçe 5'i temsil eder. 14'ten 5'i Ha, temsil eder. 5 köşeli yıldızı temsil eder. evet.
Sabaha E, karşı deyince ben ondan şey oldu, aklım hı hı, karıştı. Tamam. evet. Şimdi Aldebaran üzerinde başlayalım. Hem de İstanbul üzerinde konuşmuş olalım. Aldebaran İkizler Burcu'nun 9. derecesindedir. Aldebaran İstanbul'la ilgilidir. Boğanın gözünü Boğanın gözü olarak da görebiliriz orayı. Aslında Doğu'nun gözcüsü olarak da geçer. Burada Mikail peygamber Mikail başmelek Mikail ile ilişkilidir. Aslında bizim hani İdris peygamber diyebildiğimiz, Zülkarneyn diyebildiğimiz, yani daha ötesinde e, yani önemli kişilerle de ilgilidir. Hı hı. Bizim Yuşa Tepesi hattı. Burada çok önemli birkaç işaretlenmiş yer vardır. Yuşa Tepesi bunlardan biridir. Ve e, şeyde Ayasofya'da bunlardan biridir. Biri. Evet, bura boğa hattıdır. E, Boğanın boynuzunun olması Haliç altın boynuzdur o yüzden. Evet. Bu hatta ne vardır? İkizlerin 9. derecesi. E, Şan, şöhret, başarı ama bu dürüstlükle ödül almakla ilgilidir. Cesaret verir, savaşçı bir güç verir ama her zaman her olayda etik bir sınanmadan geçersiniz. E, Bu hat mavi tonları ile ilgilidir. Özellikle ikizlerdeki 9 ile 16 derece arası mavi tonları her zaman şans getirir. Onu söylemek istiyorum. Hmm. E, Regulus 29 derece Aslan burcundadır. Bu da baş melek İsrafil ile ilgilidir. Kraliyet yıldızıdır. Evet. Ve Aslan'ın kalbi olarak geçer. Liderlik verir, güç verir. Zaten burada Güneş'in en büyük konumu bu hat üstünde olur. Kuzeyin gözcüsü olarak vardır. Büyük bir kraliyet yıldızıdır. Şifa veren, e, kalp gücü e, veren bir hattır. Ki burada dikkat edin, Türkiye'nin son döneminde, yani son dönemi dediğim bir süre, uzun süredir Plüto Aslan kuşağı, bu hatta yakın olanların liderliğinde geçen bir siyaset ortamı vardır. Tüm e, siyaset düzeni ve ortamlarının değişeceği, yıkılacağı, daha farklı bir ortamın geleceği Kova burcunda karşıt olarak Plüton'un ilerlemesiyle göreceğiz. Bunu bir siyasi şey gibi değil, yani tüm dünya Tabii içinde tabii. Hı. gerçekleşecek. E, Diğer bir sabit yıldızımız Akrebin kalbi olarak bildiğimiz Antares, savaşçı bir yıldız, Evet. Batı'nın gözcüsü. Bu da Azrail'le ilişkili dönüşümün temsili. Şimdi Şu anki liderlerin sabit yıldızları hangisi? Birisinde var galiba. Erdoğan'da mı var Antares? evet, ay Onda ay var değil mi? ay evet, ay Öyle ay var. biliyorum. Yanlış hatırlıyor Hı da hı. olabilirim de yanıltmayayım. Siz daha baktıysanız daha iyi Evet, bilirsiniz. evet. Aha. Ee, Bilenler yazsın. Hocamız da sorulara evet, bakıyor evet. biliyorsunuz yayının son Hı hı. bölümünde. Sabit yıldızı çok güzel sorular gelmeye başladı. Evet. Evet, eyvallah. Şimdi şöyle bakalım olaylara. Sabit yıldızları anlarken e, ve burçları, bağlantıları anlarken hep şöyle düşünelim. Şimdi Güneş'in doğduğu en yüksek konumla Aldebaran'daki hat bir doğurma, üretme enerjisi taşır. Bu hat, yani o ikizlerdeki, yani boğadan ikizlere geçen hatta bir doğurma enerjisi taşır, üretme enerjisi taşır. Burada da Antares'te de öldürme enerjisi taşır. Yani bir Hı hı. nevi dönüşüm. Hani ölmeden önce ölmek gibi çok söylenen Türkiye'de Evet. bir söz var ya, Hı hı. herkesin kullandığı, böyle bir etki olarak düşünebiliriz. Aslında bir dönüşüm enerjisidir. Burada Azrail der ki ya öl ya öl. Hani Hmm. o yüzden önemli bir
derece olduğunu söylemek istiyorum. Yine altın çizelim, fiziki ölümden bahsetmiyoruz. Yani aslında o ölmeden önce Sadece ölmek fizik, tasavvufi evet, bir deyimdir ama evet. Çok şey anlatan, çok derinliği olan bir sözdür evet. aslında. Hı Her hı. şey çarşı pazar Evet, kullanılıyor bugün ama çok dediğiniz gibi. kullanılıyor. Evet. Evet. Diğer hattı da diğer kraliyet yıldızı da Balık burcunun 3. derecesinde Fomalhaut. Burası da Cebrail aleyhisselamla ilgilidir. Cebrail aleyhisselamın getirdiği fısıltılarla, sözlerle, Tanrı'nın sözü, Yaradan'ın sözüyle ilgilidir. Burada tabii ruh e, büyük bir şeyle, mistik bir yapıyla, ruhanilikle beslenir. Ve bu beslenme aynı zamanda bir kaotik hali de, korkuyu da temelde getirir. Çünkü artık bu derinlik var burada ve her şeyin bir akışına izin verebilme hali var. Bu da tabii doğal olarak korkutur kişiyi. Tüm Hmm. Balık burcundaki temalar zaten çok direkt bir bağlantı yapar Yaradan'la. Aracısızlık gibi olur ama aslında Cebrail aleyhisselamla direkt bağlantılı bir ulaşım sağlar. Doğal olarak bu ulaşımda kişi bunu taşıyabilme veya taşıyamama durumu vardır. Kaotik bir hal olduğu anda ister istemez kişi bunu algılayamaz ve taşıyamaz. Dikkat edin, bağımlılıklar ve ruhsal olarak bazı sorunlar taşıyamamaktan ötürü Balık burcunda yoğun olur. Çünkü direkt Yaradan'ın sözüne ulaşabilme yetkisi veya şansı var diyebiliriz. Ay, çok E, etkileyici gerçekten. e, Sabit, bu herkes kendi sabit yıldızının etkisini bilse o zaman bu sorumluluğu da doğru şekilde üstlenir. evet, fakat hani şimdi şöyle düşünmemek lazım. Tekrar etmek istiyorum ben. Sabit yıldız enerjisinde her yerde bulduklarında bir kötücül enerjiyle karşılaşacaktır. Bir kötü enerjiyle ama temelde bu kötü çalışmayacaktır. Yani bu bütün doğadaki sistem şu. Seni tekrar doğurmak üzerinedir. Yani biz Hmm. ne yapıyoruz? Gece gündüz meselesinde gündüzler uzun oluyor, geceler kısa oluyor. Bir süre sonra geceler uzun oluyor, gündüzler kısa oluyor. Aslında orada daha çok tevekküle götürüp seni tekrar aydınlatmak, tekrar güçlendirmek için doğanın döngüsü gibi tekrar bir sistematik düzen istiyor bizden. Biz tabii çok fazla şeye uymuyoruz. Yani bir şey kötü olduğunda her şeyi bir kötücüllük olarak alıyoruz. Bu da yanlış oluyor. Evet. Fakat bununla da sonra da kader diyoruz. Kaderi çok etkileyen yıldızlar bu, sabit yıldızlar. Fakat şunu vermez. Yani kesin bu böyledir, böyle olacaktırı asla vermez. Hiçbir kimse de vermez, hiçbir şey de vermez. Lütfen herkesi uyarıyorum. Ben dahil hiçbir astrolog size sen bu olacaksın diyemez. Onun görevi bu değil. Bravo. Onun görevi olasılıkları vermek. Yani size sen bu olacaksın deyip kodlanan ve yıllarca bir şey sahip olamayan, bir şeyler yapamayan birçok insan var. Ve birçok konu var da söylemek istemiyorum. Çok ilginç olaylar var. Bir danışanımın annesinin öleceğini söyleyip bir yıldır gece gündüz yatamayan bir kadın var. Yani bu böyle bir şey yapamazlar. Bu kabul edilir bir durum değil. Ama Yani şey değil mi? Yani astrolojide böyle bir, ne derler? Böyle bir etiği yok mu bunun, ölümü söylememek gibi, bildiğim kadarıyla? evet, Değil ya mi? bu şöyle, evet, Aa, ama ortada şöyle bir durum hakim oldu. E, İnanılmaz bir dikkat ederseniz öngörüye çok girmemeye çalışıyorum. evet, Bunun farkındayım. nedeni şey değil. Bugün astroloji eğitimi alan herkes öngörüsünü çok rahat yapabilir ve hemen hemen herkes aynı şeyleri söyleyecektir. Yani şu anda o rekabetin içerisinde herkes her şeyi söyleyecektir. Ama o rekabet meselesi maalesef bizim etik sınırların dışına çıkmamızı sağladı.
Bizim Hmm. astroloji son dönemde böyle oldu. Son dönem dediğim aslında hani dünyada 2000'li yıllarla özellikle çok değişmeye başladı. Astroloji insanın kendini tanıma yolculuğudur aslında. Yani bunu gelecekte ne olacağım diye kullanmak değil. Önce içsel olarak kendini tanımak, kendinle barışmak, kendi özünü bulmak. Yani bunu bir tasavvuf yolculuğu gibi görün önce. Ama tabii bunu bir tanrıcılık oynamak isteyen bir sürü insan var ve bu çok üzücü. Biz sadece hani doğru e, yolda doğru şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin hatası var. Hepimiz e, hata yapabiliriz. Fakat yanlış yapamayız. Öyle düşünüyorum. Valla en çok taşlananlar da en çok izlenenler oluyor. Burada seyircinin de gerçekten bir kendiyle bir Seste hesaplaşması lazım. kesiklik mi var? Bana öyle geldi ama. Gelmiyor mu sesim? Sesim gelmiyor mu? Şimdi geldi. Az önce Tamam. gelmedi bana. Ee, aslında ben bazı Instagram yorumlarına da hepsini takip edemiyorum. Zaman zaman kaçırıyorum cevaplamayı ama bir konuğum için söylemişlerdi. Evet. Astrolojiyle ilgili bir konuğum değil ama Hı hı. konuğum için söylemişlerdi. Hatta son günlerde konuk aldığım çok kıymetli iki konuğumu da Hı örnek hı. gösterdiler. İşte geçen günkü Hı hı. konuklarınız ne kadar iyiydi. Hı hı. Bu konuğunuzu niye alıyorsunuz gibi. Hı Şimdi hı. zaten hiçbir konuğuma laf söyletmem, o ayrı bir Hı şey hı. ama dedim ki o zaman o konukların izlenmesine bir bakar mısınız? Evet. Yani şöyle bir kitle var hocam. Neyi yargılıyor, eleştiriyor, kızıyorsa onu deliler gibi bir izlenme rakamı var. Burada Evet, adil evet. olmayan bir işleyiş var. Burada gerçekten izleyici kendini de bir E, aynı. hı hı. E, Bu konuda Ya talep ben ediyor. sizin seyirci izlenmelerinizin, ben kendi dostlarımla da konuşuyorum, milyonluk olmalı. Benim şahsen ben gurur Evet. duyuyorum çünkü E, gerçek astrolojiyi konuşuyoruz burada. Çok Ama teşekkür ediyorum. izleyicilerimiz de E, gerçekten bir düşünmeli yani. evet. Burada şöyle bir durum var. Total bakışta. Ben bir süredir tüm konuşmalarımda, tüm mesajlarımda, yazılarımda hep şeyi söylüyorum. Kadının aydınlanmadığı, kadının güçlü olmadığı, kadının kendini bulmadığı bir yerde hiçbir önemi yoktur. Kadın her şeyi güçlendirir. Burada maalesef kadınlarımızın daha çok e, böyle kötücül olaylara sahip çıktığını görüyorum. Hı hı. Bu çok üzücü. Yani erkek için çok şey düşünmüyorum ben. Hani erkek doğası gereği bunu yapabilir ama kadın bunu yapamaz. Ben böyle görüyorum. Güzel. Umarım da bununla ilgili bir şey olacaktır. Yani düzelme olacaktır. İzleyicilerimizin ya bu sadece şey değil. Kötücüllükten uzaklaşması lazım biraz. İzlememek değil sadece ama kendini anlamak üzerine e, bir yolculuğun içinde olmalıyız. Şimdi ben problem yaşayan birini e, gördüğüm anda önce bir şey istiyorum, sakinleşmesini istiyorum. Çünkü Yavaşlaması. Evet. kendisinin dış bağlantılarını kesmesini istiyorum. Önce içine dönmesini istiyorum. Önce kendi Hı hı. özünü bulmayan birisi hayatta bak dışarıda birçok sorun yaşayabilirsiniz. Ama bu özünüzü bulmamanızı getirmez. Özünüzle barışmak zorundasınız, buluşmak zorundasınız. Bütün döngü bunun için var. Yani astroloji de bunun için var. Geçen hafta anlattık. 4, 8, 12'de çarpıp duruyor, döndürüp duruyor. Yani Ya. özü bulmak ve özü anlamakla ilgili olduğunu tekrar söylemek istiyorum. E, Çok güzel insanlar tanıdım sayenizde. Çok güzel insanlarla Estağfurullah. e, görüşme şansımız oldu sizin gibi. Burada tabii bir de bunun nedenini şeyini söyleyeceğim. Bir örnek olarak sizin ve benim örneğim olarak ben bir yengeç burcu biriyim. Bir yengeç burcunun güçlenmesi için balık burcuna ihtiyaç var. Bir balık burcunun güçlenmesi için akrep burcuna ihtiyaç var. Bir boğa burcunun güçlenmesi için e,
Oğlak Burcu'na ihtiyaç var. Bir Oğlak Burcu'nun güçlenmesi için Başak Burcu'na ihtiyaç var. Bunlar Aa, destekleyici enerjidir. Bir İkizler Burcu'nun güçlenmesi için Kova Burcu'na, bir Kova Burcu'nun güçlenmesi için Terazi Burcu'na ihtiyacı vardır. çok Bunu bilmiyordum. lütfen, evet, bu ciddi bir destekleyici bir enerjidir. Hiçbir şey tesadüf değil gerçekten hocam ya. Her şey tevafuk yani. Evet, o yüzden e, önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, Bir insan, sevindim. bu bir yoldur. Bu yolda hepimiz bir şeyleri geliştirdiğimizi düşünüyorum. Güzel yol arkadaşları çıksın inşallah. Evet, Güzel inşallah. kalpli insanların yanına. Hatta bu ben ne gördüm bugün şuraya getireceğim dediniz ya öngörüde bulunmayı Hı sevmiyorum. hı, Hatta hı şey hı, düşündüm. Geçen hafta tabii çocuklar hı meselesinden, hı. okul saldırılar meselesinden illaki Evet. konuştuk ama o zaman aralığı Hı hı, hangi tehlikeleri hı hı, içerdiğinden hı hı. hareketle. Şöyle Evet. mesela bir ilkokul mu, anaokul mu bahçesinde çocuklar oynarken şey düşmüş, bir şey devrilmiş, direk mi bir şey devrilmiş, onu gördüm. Genç bir beden eğitimi hocasının acı şekilde vefatı. Yani böyle bir eğitimciler, böyle bir Evet, öğrenciler evet. gibi bir şey bir devam ediyor bir olumsuz etki sanki. Hı Hani hı, dedim ki ya Levent Hoca'ya sorsam mı acaba? Yani hı hı. spesifik olarak böyle bir Evet. eğitim camiası üzerinde bir şey var mı? Acaba söyler mi? Şöyle, evet. Burada şöyle, şimdi bunda konuşurken konuşuruz yine. Şimdi bu 29 derece Alrisa üzerinde, bizim 29 derece Koç burcunda bir geçiş vardı. Bir de onun üzerine 29 derecede e, Venüs ve Uranüs'ün bir kavuşumu ve artık bu süreci bitirme enerjisi vardı. Şimdi Koç enerjisi ve Boğa enerjisi gençlik enerjisidir. Bu genç kuşak ve genç insanlarla ilgilidir. Hı hı. Buradaki geçiş artık bir yolu tamamladı. Yani Hmm. gençliği geleneksellikten ayırdı. Yani boğa gelenekselci bir yapıdır. Gençler de gelenekselci bir yapıyla büyürler. Önce Uranüs geldi Koç burcuna 8 yıl. Orada 2018'e kadar orada ne yaptı? İnsanları yalnızlaştırdı. Oradan çıktı Boğa burcuna geldi. Gençleri dönüştürdü tamamen. Şimdi de başka bir evreye geçirecek. Burası artık zihinsel devrimin aşaması olacak. Ama aynı zamanda bu zihinsel, şimdi biz bir zihinsel şunu vermiyor. Anlamamız gereken şu. Buraya geldi, burası harika olacak, burası kötü olacak diye bir şey yok. Aydınlanmıyorsak, toplum, dünya aydınlanmıyorsa, zihinsel bu savaş varsa bu gerçek savaşa dönecek. Hı Ama hı. zihinsel olarak daha sakin bir yapıya büründüğümüzde bunu bireysel olarak da düşünün. Bu büyük bir aydınlanmayı getirir. Bu ilahi yardımı getirir. Bu çok önemli bir hattır. İkizler hattı. Yani burası ezoterik olarak Venüs'e aittir. Bu Venüs'ün e, şimdi biz e, ne görüyorduk? Boğa burcunda Uranüs geçince Venüsyen olarak algılıyorduk. Hı hı. Bakın Venüsyen bazı konular var orada. Lüks var, yeme içme, eğlence var. Tamam, keyif var. Ama temelde orası Venüs'ün aldattığı kocası Vulkan'ın yeri orası. Hmm. Büyük patlamaların, olayların 8 yılımızı görüyorsunuz yani. Neler yaşadık? Evet. Büyük depremler, felaketler, yani sel felaketi, deprem felaketi, koronası, bir sürü etki var yani burada yaşanan. Büyük bir yıkım. Çünkü Vulkan son çıkarken bak Türkiye dahil birçok yerde temizlik başladı. Epstein meselesi de bununla bağlantılı. Orası Evet. genç kızlarla da bağlantılı. Aldatmanın, sahtekarlığın olduğu bütün her şeyi şimdi yok edecek. Bu artık O son. yüzden. Evet. Hmm.
bitti artık burada. Genel bir operasyon bu. Evet, bu Tamam. devam edecek. Bakın, bu daha bir başlangıçtı. Bu iş devam edecek. Ben şeyde paylaştım, burada da söyleyeyim. Bu yaz siyaseten çok önemli bir yaz. Çok Yazın. önemli. Hı. Bu yaz çok 2026 yazına dikkat o zaman. Evet, çok önemli. Çok gelişmeler, değişimler, dönüşümler var o zaman Evet, hocam. evet. Yani inanılmaz değişimler var. Biz önemli bir döngünün içindeyiz. Şunu uyarıda bulunmak istiyorum. Ya bizim toplumumuzda bu eskiden böyle değildi. İnanılmaz sürüklenen bir enerji var. Bir şeyler çıkıyor ve insanlar bir yere sürükleniyor. Yani e, ya bir tane sanatçı çıkıyor, diyor ki İstanbul'a pasaportla girilmeli. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kim dedi Bu onu? olamaz böyle bir şey. Seda Sayan söyledi. Böyle bir şey olamaz yani. Bak, Aa, bu bir kötücül enerjidir. Bu bilinçsizce söylendiyse, ki hani Seda Hanım'ı tanıdığım için söylüyorum, şey olarak hani izlediğim, sevdiğim için, bunu bilinçsizce hani öylesine İstanbul'un korunması lazım enerjisiyle söylediğini düşünüyorum, ama yani bu bilinçli hiç düşünmek istemiyorum. Ya çünkü zaten Uranüs ikizlere geçti, İstanbul konuşacağız. Bakın Mehmet, ya biz Fatih Sultan Mehmet, biz İstanbul'u ikizle, bakın çok önemlidir. Aldebaran hattıyla aldı İstanbul'u. şimdi Aldebaran'ın o karşısında bir kanlı ay tutulması oldu. Onun sayesinde aldı İstanbul'u. Bu bir astroteolojik bir olaydı. İstanbul Aldebaran'a aittir. İstanbul Zülkarneyn'e aittir. Yani tekrar söylüyorum, biz birçok gerçeklikle kavuşacağız. Biz hatta söylüyorum yine, Hz. İsa'nın gerçek yeriyle kavuşacağız. Hz. öyle, Ali ile yani o kavuşacağız sürece mi gerçek girdik? diyalog. Tabii ki, evet. Hmm. Ve bütün kötücül bilgilerin yok olduğu, kötücül bilgilerin güçlendiği önce, sonra da yok olduğu bir dönem yaşayacağız. Onun için temelde her şey olabilir. Bilgiye ulaşmak çok kolay. Bakış açısına ulaşmak zor. Bilgiyi alırsın, burada tutmakla bilgiye sahip olamazsın. Bilgiyi buraya indireceksin. Burada bu bilgiyi kendi özünle yoğuracaksın, oradan çıkartacaksın. Bu sen, ya biz hepimiz e, birer güçlü varlığız zaten, hani yani o yüzden hepimiz o zihinsel bilgi ihtiyacımız yok. Artık bilgiyi kalbe indirmeden yukarıya çıkartamayız. Bunu bu konuda da uyarmış olalım diyorum. Evet, Evet. Çok kıymetli bilgilerdi. Evet. e, şimdi bizim e, burçlardaki bazı sabitleri söyleyeyim mi? O şekilde, yoksa Olur. soru Zaten cevapla mı ilerleyelim? siz söyleyin isterseniz hocam. Tamam, Birazdan şeyde tekrar söyleyelim. Hangi tamam, burcun enerjisine ihtiyacı olduğunu böyle hızla geçtiniz ya. Onu bu sefer kendi burcunu merak tamam, edenler oldu. Birazdan tamam. onu da söyleyelim. Tamam, söyleyeyim. Şimdi Koç burcunun bir derecesinde Kep diye bir sabit yıldız var. Bu Pegasus'un e, bacağıyla birleşen yerini gösterir. Bu terk edilmekle ilgilidir. Zaten burada 0 derece, 1 derece, 2 derecede bir şey varsa, bir enerji varsa, bir gezegen varsa, büyük bir terk edilme, yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Yalnızlık deneyimi vardır burada. Aslında bu kendi hayatını artık yalnız olarak inşa etmesi gerektiğini öğreten bir yapıdır. Ee, Bahar'da yazıyor konuştuğumuz burçları sağ olsun. Bakın herkes daha net anlayacak. Sağ evet, olasın sevgili yönetmenim. teşekkür. Teşekkür ediyorum. Ee, Deneb Kaytos 2 derece yine Koç burcunda. Bu da sinirlilik, kendini sabote etme enerjisi veriyor. Burada biraz tembellik yapabilme enerjisi veriyor. Ama bu ilk 2 derecede olması, hatta 3. dereceyi de koyabiliriz buraya. İlk 3 derecede olması Koç burcunun
Orada bir sabit yıldızın olması uyumsuz ortamda büyümeyi veriyor. Yani büyüdüğü ortam problemli bir ortam oluyor ki buradaki genelde danışanlarımda gördüğümde o büyük bir içsel öfke var her şeye karşı. Bunu tedavi etmeleri gerekiyor. Bu yükselen koçlar için de mi geçerli? Ona Yok, göre mi? sadece şöyle değerlendirelim. Bu ilk 3 derecesinde bir gezegeni Heh, heh, olanlar için. tamam. Tamam. E, Haritasını okumayı daha iyi bilenler yırttı. Çok daha net evet, anlayacaklar evet. şimdi. Alganip var 9 derecede. Bu da hırs ve kibir verebiliyor. Ama bir sezgi yeteneği veriyor, coşku veriyor. Batenkaldos var 21 derecede. Yalnızlık, depresyon, kazalar, göç veriyor. 23 derecede Acamar var. Akamar diye de söyleyebiliriz. Din adamlarıyla alakalı. Bu kamu görevlileriyle alakalı, polislerle alakalı. Hı hı. Bu hatta biz Jüpiter Haziran'ın başında buraya bir bu Haziran'ın başına doğru buraya bir şey yapacak. Kare etkisi yapacak. Biz yine din adamlarını konuşacağız. Kamu görevlilerini konuşacağız yine. Ne E, ifşalar, operasyonlar filan gibi bir şey mi? evet, birçok konu Kirli temizlenmeye dosyalar gidecek. falan. Tamam. Evet, evet. Haziran dediniz değil mi? Haziran başı, evet. Tamam. E, Unutmayalım. Boğa, evet, Boğa burcunun 0 derecesi bizim Miraç dediğimiz, miraca çıkmakla ilgili hikaye. Miraç sabit yıldızı vardır. Bu da Andromeda'nın içindedir. Bu da bizim için şanslı bir yıldız olarak düşünebiliriz burayı. Şaratan var 3 derecede. Bu riskli bir derece. Bir süredir zaten olaylarda yaşadığımız etkilerden hani Plüto hep burayı kareliyor şu anda. Gidiyor, geliyor, Hmm. tekrar bir geri gelecek. Şaratan büyük olaylar, büyük kazalar, şiddet yaşamakla bağlantılıdır. Toplumsal olayları da burası tetikliyor. Burada bir etki veriyor. Tabii bu kaza tehlikesinin yanında yenilgi kaybetmek üzerine de. Ama aslında hırsa karşı yenilmek olarak söyleyebiliriz burada. 7 derecede Hamal var. Bu da şifacı ama Hı. önce şiddetsel bir enerji veriyor, öfkeli bir enerji veriyor fakat onu iyileştirip şifacılık yeteneğini toparlamayı veriyor. O güçlü E, enerjiyi şifacılığa evet, evet. yönlendirebilir yani doğru çalıştırırsa. Evet, kişi doğru çalıştırdığında enerjisini şifacılığa yönlendirebilir. Hı Tabii hı. Algol hattı var 26 derecede. Biliyorsunuz Medusa'nın başı olarak da geçiyor. Burası şöyle e, Algol çok güçlü bir zeka veriyor. Dayanıklılık veriyor. Algol olan insanlar da çok büyük paraya kavuşmuş oluyor aslında. Fakat Algol'ün e, feda ettirmesi gereken bir şey var gibi duruyor. Yani bir bedel ödetiyor bir şekilde. Ama bu kişinin aydınlanmasıyla bağlantılı. Burası biraz şey gibi e, e, kaderi değiştirme yeteneği veriyor ama bunu kullanabilmek için bir labirentin içine sokuyor. Yani onu bulmanı istiyor. Burada o labirentin içinden çıkıp bulamayabiliyorsun da ama o zaman işte kazalarla, kötü olaylarla karşılaşma riski veriyor. Bu Hocam, çok kısa bir şey sormak istiyorum. Şimdi seyircilerimiz de tabii hep bakıyorum bugün haberlerini de veriyorlar. Gündemi de takip eden bir kitlemiz var. Şimdi tabii o dönem haber sunduğum için aynı ürperti hissettim. Şu anda yıllardır sıcaklığını korur içimizde. Allah rahmet eylesin. Münevver Karabulut cinayetinden sonra ki süreçte biz bu Algol gezegenini öğrendik. Neden? Uzmanlar konuşmaya başladı. Aa bu neymiş? Öyle tarihte benzer
trajik biçimde hayattan koparılan, vücut bütünlüğü bozularak özellikle başı. Hatta geçtiğimiz geçen yıl mıydı o Fatih'te yine benzer bir şey surların üstünden atılan o kız evlat gibi E, mesela Allah'ım sen ya Rabbim sabır versen muhafaza eyle. Şimdi hep an- haritalarda Aygol çıkıyor, bu sabit yıldız çıkıyormuş. Ama şimdi ben tabii merak ettim. Yaşlarda genç. e, Yani söylediğiniz bilgeliğe erişmeye zamanları daha olamadan sanki hayattan hı hı. koparılıyor. Tarihteki büyük büyük Şöyle, örnekleri bilemiyorum tabii şu an hı hı. ama. Şimdi şöyle, e, bu hayatın içerisinde bazı şeyler var. Yani ritüellerde yani algol aynı zamanda ritüeller için kullanılan bir sabit yıldız. Hmm. Ritüel için kullanılan bir sabit yıldız. Bu e, hattı şöyle söyleyebiliriz. E, İsrail'in kuruluşu 18'idir. 18 Mayıs'tır. Algol'den Ülker'e giden hat üstündedir. O yüzden burası bir ritüelin temsilidir. Hı hı. Şimdi ritüele maruz kalmakla ritüelin içinde olmak arasında fark var. Yani ritüeli yapmakla maruz kalmak. Ben Münevver Karabulut'un haritasını şu anda aklımda yok ama sanki bana algol e, etkisi yok diyebiliyorum ben onda. Öyle Yani mi? onda algol Hmm. etkisini Bak. ama gökyüzü hareketinde algol olmuş olabilir. Onu hatırlayamadım. Yani Münevver Akbulut'un haritasını hatırlayamadım yani şu anda. Anladım, Ama anladım hocam. algolü yok diye biliyorum. Algol'de ritüel genç kız. Az önce Hmm. o enerjisi genç enerji, ritüelde genç kız. Bunun içerisinde biz şeyi de söyledik, Epstein meselesini de söyledik. Bunun temelinde de bu ritüel var zaten. Hmm. E, Ve Pleiades hattı dediğimiz Ülker hattı var. 7 kız kardeşler. Bununla ilgili bahsetmiştik. Bu da savaşçı bir enerji veriyor ve o da biraz kadın gücüyle birlikte zorlu bir sınav veren bir durum var. Zorlu sınavlar veriyor ama sonuçta bir güç veriyor. Yani savaşarak kazanmak. Hani o Amazon savaşçısı kadın gücü vermiş oluyor. Güçlü bir enerji var bu hat üstünde. Özellikle boğanın son derecelerinde ve buranın hizalandığı yerler çok önemlidir. Medusa e, Çanakkale Boğazı olabilir mi? Soru Evet. işareti. Evet. Biz Çanakkale'de neden savaştık? Hmm. Ve oradaki Olabilir. birçok yani e, ben tekrar söylüyorum. Hani astroteolojik savaşların içindeyiz. Evet. Bahaneler çok. Hani iki çift ayrılacak, onu bahane eder, bunu bahane eder ama temelde ayrılacaklar ya. Yani barışacaksalar da onun bir bahanesi vardır. O Hı hı. yüzden bu astroteolojik bir savaştır. Buna göre bütün dizayn vardır. Onu söylemek istiyorum. İkizler attığında 5 derecede bir Hades var. O da biraz skandallarla ilgilidir. 9 derecede Aldebaran var, onu söyledik. Kraliyet yıldızı. 16 derecede Rigel var. Burası teknik ve sanatsal yetenek, mizahla ilgilidir. Orion'un Sanatçıların ayağının çoğunda var mıdır Rigel? Rigel şöyle, sanatçıları da var ama temelde sanatçıların çoğu özellikle oyuncuların çoğu yengeç hattındadır. Hmm. Bunu şeyi bahsedebiliriz. Bir programda şöyle bahsedelim. Yani mesela ikizler burcu nasıl para kazanır, nasıl ilişki kurar, nasıl arkadaşlık kurar, burç burç Yapalım. bunu anlatabiliriz bağlarını Yapalım. isterseniz. Tamam. Harika olur. E, Başlığımız o olsun. bur- Bu arada Ayla Hanım Burada diyor ki Ayla Muradova
Lütfen söylemediği burçlar kaldı. Hangi burca ihtiyaç vardır yarısını. Birazdan onu söyleyecek Evet, hoca. Ayla Hanım az beklemede kalın lütfen. Birazdan tamamını e, söyleyecek detaylı olarak. Evet. onunla Şimdi bahsedeceğim. sabit yıldızları evet sıralıyoruz. Evet. Yayında kesilme bende oluyor ama sanırım yayında yok. Değil mi? Ben Evet, bakıyorum ama. ben de görüyorum. Sizde donma görüyorum Evet. ama YouTube önümde açık yayına Hı hı. bakıyorum. Orada bir şey Tamam. yok. O yüzden Tamam. bir O şey zaman olursa güzel. Bahar Hanım bizi uyarır. Hı hı. Tamam. Şeyde e, şimdi mesela Rigel'in olduğu hatta e, e, iz düşümü Atina bölgesine düşer. Hmm. Evet. O Atina ile bağlantılıdır diyebilirim. 21 derecede İkizler Burcu'nda yine Orion'un sol omuzu olarak geçen Bellatrix vardır. Bu da kazalar, onur kaybı, ani olaylarla bağlantılıdır. Yine El-Nat, El-Nilam, El-Haçka bunlar da Orion'un kemeri olarak geçer. Orada şöyle bir hat vardır. Bu üçü e, etiklik bağlantılıdır. O kemerin uçkur meselesi var ya, onu temsil eden Evet. yerden biridir. E, Polaris var 28 derecede kutup yıldızıdır. Zaten hani yön bulmakla Hı ilgilidir. hı. Kutup bağlantılıdır ama burası ruhsal güçle birlikte hastalıklar, sıkıntı verebilir burası. 28 derece ikizlerde. Yani hani 20'sinde doğanlar Haziran'ında diyebiliriz. 19-20 bandında. Betelgeuse Fatıma'nın eli olarak da geçen Orion'un sağ omzu. E, Burada tabii talihsizlik, tehlikenin yanında aynı zamanda ciddi bir kadın gücü, kadın desteği almak demek. Burada sabit Hmm. olanların çoğu ciddi bir kadın desteği aldığını söylemek istiyorum. Bir, Tabii bir bu şeye maruz kalıyor, sonra kadınların desteğini alıyor gibi hikayeleri olabilir yani yaşam evet, yolculuklarında. evet. Evet. Bura ciddi bir hani bir şeyin kurtuluşunda kadının desteğini almak gibi. Hmm. Yengeçte Phobos var 3 derecede. Burası aşırı özgüven ve gurur veriyor. Alhena var 9 derecede aşırı hassasiyet veriyor ve Alhena'da 9 derecede 8-9 derecede gezegeni olanların çoğunda ayaklarında problem oluyor. Şey gibi mesela hani bu yan kemikte büyümeler, ayak Evet. altlarında yaralar gibi bazı şeylerle karşılaşıyor. E, Ayak sağlığı ile ilgili sorunlar oluyor. evet, Aa, ne kadar spesifik şeyler de evet, veriyor bu sabit evet. yıldızlar hocam. Veriyor, evet. Yaratıcı bir hayal gücü veriyor burası. Ve ciddi bir şey veriyor. Hani bir aşırı hassasiyetle birlikte e, bir e, e, duygusal e, duygusal zeka veriyor diyelim. Evet. Hmm. 14 derecede Sirius var. 15 derecede Canopus var. Burası da şimdi köpek takım yıldızının içerisinde biliyorsunuz güneşi gibi temsil eder Sirius. Hı hı. Ben teolojik düzlemde burası bir dişil enerji gibi görülür. Ama içinde tabii şey var. E, e, Bu kutsal ruhla birlikte aslında kutsal ruh değil de o baba oğul e, Üçleme mi? Baba oğul oğul kutsal kısmı. ruh. Evet, Hı. ruh kutsal şey anne baba oğul tarzı gibi söyleyelim daha doğru o burada. Tamam. Oradaki oğul tanımı gibi var olan bir enerji var orada. Daha doğrusu. Burada büyük bir onur, şeref, ün veriyor. Eninde sonunda veriyor. Yıkılmaz bir kale gibi burası. Yıkılıyor, kalkıyor, yıkılıyor, kalkıyor kişi ama sonunda başarıyor burada. Canopus hattı da 15 derecede yine. Orada dindarlık meselesiyle ilgili biraz enerji veriyor, yolculuklar veriyor. Bir göç söz konusu. E, Ayrıca
bizim 23 derecede Castor Pollux denen sabit yıldızlar var. Bu iki kardeştir. Bunların hikayesi vardır. Biri daha sonra ölümlü oluyor, biri ölümsüz oluyor. Ve Philadelphia, bizim biliyorsunuz Amerika'daki Hı Philadelphia hı. bu Castor Pollux'la ilgilidir. Aynı şekilde Alaşehir'deki kilise Philadelphia olarak geçer. Bunlara adanmıştır. Bu iki sabit yıldıza adanmıştır. Aslında ikizler temasıyla bağlantılıdır ama Yengeç burcunun içerisindedir burası. Haritasındaki sabit yıldızları bilenler lütfen dikkatle dinliyorlar değil mi bize? Evet. Herkül olarak da bildiğimiz karakter burayla bağlantılıdır. Prokyon 25 derecede, bu da Yengeç burcunda okültizm veriyor, siyaset veriyor. Aslan burcunda 15 derecede Dupe var. Ego, güç, kibir veriyor ki burada Hmm. Trump'ın Mars'ı var. Büyük Ayı takım yıldızında 7 Rishi olarak bilinenlerden birisidir bu Dupe. 19 derecede Merak var. Bu da başarma içgüdüsü veriyor. Bir haritada, özellikle bir erkek haritasında 23-24 derecede bir gezegen varsa, 24 derece 25 derecelerde bir gezegen varsa Evet. bu biraz riskli olduğunu bilmelerini istiyorum. Biraz kafalarında acaba diye, hani kadınlar için söylüyorum, düşünsünler. Çünkü bu Neden? bazen çocuklarla ilgili taciz olaylarında gördüğümüz enerjilerde hakim olduğunu söylemek istiyorum. Hı hı. Ya bu kendi haritalarında olursa mı çocukların haritasına bakmaları için mi Erkek söylüyorsunuz? erkeklerde Erkek. karşı. Ha, Hı hı. Hı hı. tamam. Çocuklarındaki o enerji varsa da ya çok etkili, yani çocuklar için düşünmesinler. Sonuçta çocukların herkes korumak zorunda yani. Hani Doğru, doğru. Başak Burcu'nda 7 derecede Tuban var. Tuban parasal güç, bereket demek. E, Burası biraz Meryem Ana tarzı bir üretim enerji veriyor. Hı hı. Bereketli oluyor burası. Aynı şekilde 11 derecede Zosma diye bir sabit yıldız var. Bu ahlaki ve etik yönden problemler veriyor, mutsuzluk veriyor, çocuklukta kayıplar veriyor. Tabii bu e, ahlaki etiklik meselesi hassas bir mesele. Herkeste olmasa da ama genel bir yapıda bazı sorunlar veriyor. 21 derecede Denebola var ve bu da akıl sağlığı ile ilgili sorunlar veriyor. Yanlış arkadaş grubu veriyor. E, Problemli bir hayatı yaşama süreci verdiğini söylemek istiyorum. Yani sabit yıldızlara çok iyi hakim olursak böyle göz önünde ya da birinin ne yaşadığını gördüğümüzde haritasında herhalde şu sabit var diye yıldız var diye tahmin bile edebilecek haldeyiz. Yani o kadar önemli Evet, ve evet. etkili bu sabit yıldızlar. Bu arada Evet, bir evet, önce yani Meryem Ana dediğiniz miydi o bereket? 7 derece Tuban, Ha, o zaman onun o Başak Burcu. yani mesela çok maddi durumu iyi olanların öyle bir şey Maddi, olabilir mi? tabii 7 derece akar yani. Akar. Ha, Evet, çok bereketli. Evet. evet, evet. Kızlar E, bakın haritanıza hanımlar. Hı hı. Terazi burcunda yine 4 derecede Zenyah var. Bu da düzen, uyum isteyen bir sabit yıldız. Aynı şekilde de tanınmış kişiler çevresinde olur bu kişilerin. 9 derecede Vindematrix var. Bu boşanma, dul kalmayla ilgili, mistik bir yapıyla ilgili. Tabii çift olmayı anlamakla ilgili aslında. Çift Hmm. olmayı e, anladığında yalnızlaşmıyor insan. Önce bir yalnızlaştırıyor. Çift olma enerjisini, uyumunu ve doğru tercihi, sonrasında bunu düzenliyor diye söylemek istiyorum. Yani Yani o bir, da öyle öğretiyor. tabii ki. Ya Bu hepsi bir, yıldızlar hep şey yani hocam hani tabiri caizse zorlayarak, çektirerek, elinden alarak, süründürerek filan öğretiyor herhalde. Öğretme ya dili bu galiba. biz bir kodlama yapıyoruz ya. Evet. O kodlamayla, yani ilk çocukluk yıllarında aldığımız bir Ha, kodlamayla biz şeye geçiyoruz. O kodlarımız nasılsa ona göre deneyimliyoruz bunu.
Öyle söylemek daha mantıklı olur. Bak, her çarşamba şu bütün seriyi tamamlasa izleyicilerimiz, Evet, aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. evet. Evet. 23 derecede Spika var. Şan, şöhret, ün. Aynı zamanda ama yalnızlık, biraz inzivaya çekilmek. Yani Tarkan örneği gibi. Hı hı. 24 derecede Aktrus, kutsal ruhun olduğu yer. Bu e, direkt ilahi planla bağlantılı. Bu da şan şöhret verir. Akrep burcuna geçtiğimizde Akrep burcunda 6 derecede Kambalya, bu hani bu casusluk derecesi, aslında bir dedektiflik derecesi. Bu çok iyi gözlemci. Şeyi biliyorsunuzdur, bu ismin Tony, İran'da bir film çekme şeklinde casusluk yapıp oradaki Amerikan askerlerini kaçırmışlardı. E, Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tam ismini Şu an hatırlayamadım. hatırlayamadım. Evet. Evet. O kişinin burada güneşi vardı. E, Hmm. e, Böyle hikayeleri oluyor. Ya da evet. bireysel olarak da dedektiflik, yani dedektif mesleki Yapabilir. olarak değil, Evet. birinin peşine düşme, iz sürme gibi Evet. yanları Ya bu bir şey tetiklenebilir. Evet. kaçıramazsın. Burada bir gezegeni olandan bir şey kaçıramazsın yani. Hani Ha, e, tamam. yakalanırsın gibi düşünün. E, Zuben grubu var. 15 derece ile 19 derece arasında. Burada biraz şanssızlıkla ilgili. Aynı şekilde 19 derecede bir lanetli derece dediğimiz Serpenti hattı var. Bu Aa, işte 10 Kasım bağlantılı dediğim şey. ha. Bu bilinçli bir durumdur. Hani teolojik, astroteolojik hayatı bilenler için özellikle o gün ilan edilmesi böyledir yani. Özellikle o gün Hmm. ilan edilmiştir. Gerçeği o gün müdür bilmiyorum. Anadolu Türkiye haritasında bir tek o gün mü var tarihte? Oldu mu? Başka öyle, o Serpenti mi dediniz? Ben de bugün bir donma mı oluyor? E, Yine mi Şey dondu? yapamadım. Evet, sesinizi duyamadım ben. Hı. Son söylediğinizi. Şimdi o Türkiye haritasında tarihte sadece o gün mü var? Yani o Serpenti dediniz yani hocam. Onun etkisi bu E, yüksek. Şöyle Türkiye haritası üzerinden baktığımızda da o hattın üzerine yakın bir şey var. E, Venüs var zaten. Yani ama Hmm. bu şey demek değil. Yani kadınlarımızın o yüzden çok öldürülme meselesi vardır mesela. E, Evet. Bakın bugün bir Büyük avukat bir kızımız, yıkım. evet, yine kadınlar ve çocukları konuşuyoruz. O şeyde miyiz Evet, hocam? O evet, evet. süreçteyiz O şimdi. Ay, o heyecanlandım. bağlantı var. Evet. E, Aynı şekilde yaya geçersek yay burcunda, yay burcunun tabii 9 derecesinde Hı hı. 9 derecesinde şey var. Antares var, konuştuk. Kraliyet yıldızı. Evet. Aynı şekilde 17 derecede Sabik diye bir sabit yıldız var. Bu maalesef kötü bir enerjide. Ya. Tekrar ediyorum, bir erkek veya kadının haritasında karşıdaki kişiye baktığınızda 17 ve 18 derecede yay enerjisi varsa, ya bunu bir analiz etmekte fayda olduğunu söylemek istiyorum. Yani o enerjiyi yönlendirebilir mi gibi bir çalışma yapabilir kişi bunu Evet, bilirse. ya orada tehlikeli bir enerji var, şey olarak, etik değerler olarak güven vermeyebilir oradaki kişi. Ne yaptıracağız? E, O zaman yani çocuklarımızın haritasına da mı baktırsak hocam ya? Şöyle ya bütün çocuklarla ilgili baktırmak lazım zaten, ama şey gibi değil yani, şöyle şunu istemesinler, talep edilmesin. Yani tekrar söylüyorum, çocuk haritalarında olabildiğince öngörü istemeyin, sormayın. Evet. Önemli olan temelini öğrenmektir. Ki o çocuk zaten o temeli e, öğrendiğinde ve o çocuğa da ona göre hazırladığınızda çocuk güçlü olacaktır. Yönünü bilmesi önemli. Ya bu E, söylediğiniz mesela sabit yıldız etkilerini eğer haritada gözlemlerse bir uzman,
Ama tabii Evet, işte bilinçli yönlendirmesi lazım. Bu evet. direkt olumsuzu söyleyip kodlarsa o da sakat. Benim de en ödümün patladığı şey. Evet, maalesef böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz burada. Evet. 17 derecede bu. 18-17 dereceye dikkat etmek lazım. Hı Ee, hı. 27 derecede de 26-27 derecede galaktik merkez var. Bu enerjinin o kara delik dediğimiz hat gibi. Bu enerjinin içe doğru çekilmesiyle ilgili inanç krizinin yaşanması, manevi e, konulara adanmışlık, hani bu bir artık yoğun bir adanmışlık olarak fanatiklik gibi düşünebiliriz bu Hı enerjiyi. hı. E, Oğlak burcunda e, polis sabit yıldızı var 3 derecede. Savaşçı doğası gereği hedefe odaklı bir enerji var burada. 15 derecede Vega var. Maddi başarı, siyaseten başarı, güç, sanatsal başarı bunu getirir. Özellikle büyük maddi başarıların hepsinin arkasında bu Oğlak'taki 15 derece hakimdir. Burada bir gezegenin olması demek, 15-16 derecede bir gezegenin olması demek, finansal olarak büyümek demek. Çocuklarınızda da bu varsa zaten o çocuk bir şekilde rahat olun, o güce kavuşacaktır yani. Yırtar E, yani. Evet. evet, evet. 21 derece hattında gezegeniniz varsa şöyle bir durum var. Muhakkak el işiyle ilgili sanatsal, yaratıcı bir yeteneğiniz vardır. Muhakkak e, bir resim, e, takı El tasarımı, sanatları gibi. el sanat, yani değer sağlayacak, kalıcı değer olacak şeyler üretir burası. Takı tasarımcısı olur, bir şey olur. Yani böyle Evet. meslekler sürpriz olmaz. Evet, bir tane hatta bu derecede güneşi olan bir tane şey vardı. Oyuncu vardı. Resim, şimdi ressam olarak sergiler açtığını gördüm. E, Hmm. e, Kova burcuna geçelim buradan. Kova burcunda bir derecede Altayr vardır. Bu Kartal takım yıldızının hattında. Ani şans verir, dürtüsellik verir, cesaret verir. Sadal Suud vardır 23 derecede medyumik yetenekler verir. İçgüdüsel e, bir başarı verir. E, 27 derecede Cinyah var. Bu da zirveye çıkma, sonunda düşme ama çıkmayı başarma verir. Ha, sonra Orada düşüyor kalıcı ama. şöyle orada şimdi bazen nasıl çıktığımız önemli ya. Evet. Birilerinin Ha, üstüne basarak çıkıyorsak düşeceğiz zaten bir yerde. Hani bunu tamam. Bir böyle karması var söylemek, yani. evet, bunu böyle, çünkü kadersel bir etki var orada. E, Balık burcunda 3 derecede Fomalhaut vardı zaten. Fomalhaut'dan bahsettik. Kraliyet yıldızı. E, Akerner var 15 derecede balıkta. Hani hiçbir şekilde yıkılmayı vermeyen, yıkılsa da hani düşse de gelen, kalkan bir Hacı yapı Yakmaz veriyor. gibi hocam. Başarı veriyor. Ne olursa olsun kalıcı Hı bir hı. başarı veriyor. Özellikle kendisini adadığı bir konuda. 23 derecede Markap hüzün yıldızı olarak geçiyor. Maalesef hani balık burcunun son dereceleri, bir de Şahat hattı var 26 derecede. Şöyle daha önce de söylemiştim. Bu Şahat hattı 26 dereceden 30 derece 29 dereceye kadar bir hat. Bu hat şöyle: bizim Yunus peygamberi daha önce bahsettik. Yunus peygamberin işte denize düşmesi, sonra bir balığın karnında 3 gün kalması, sonra Evet. çıkması gibi, işte deniz kızının karnında tekrar doğmak. O güneşi tekrar doğurmakla ilgili bir aktivite olduğunu söylemek istiyorum. Yani o Evet. kıvrandığı, yeniden doğuş için kıvranma süreci, o Ya evet, yeniden doğumsal sancılar gibi, evet, varoluşsal şey sancılar bunu veriyor e, galiba.
Evet, inzivaya çekilmek gibi bir süre. Şeyde tasavvufta da bir süre e, yalnız kalmak meselesi var ya. Bununla Hmm. ilgili e, konuyu veriyor ki çünkü yeniden bir doğmak gerekiyor. Her daim şunu bilmemiz lazım. Bakın şimdi burcunuz neyse e, doğanın döngüsünü bir bilmeniz lazım. Doğanın döngüsünü biliyorsunuz ama hayatınıza daha doğrusu anlamanız lazım. Birisi Koç burcuysa doğal olarak bir enerji var ki bu parlayacağı bir enerjidir. Bilmediği, bilinmeyen bir enerjidir. Çünkü balık nasıl bir enerjidir? Tamamlanma enerjisidir. Bitirme enerjisidir. İşte ikizlerin enerjisi başka, boğanın enerjisi başka, yengeçin enerjisi başka. Buralar büyümek yengeçten sonra mesela bir yengeçsiniz ve şudur. Yengeç burcunda ekinoks zamanı 21 Haziran'da orada bir hareket yapar Güneş. O harekette bir geri çekilme hareketi gibi görünür. Hmm. Mesela Yengeç burcu bir şey yapamadığında bir adım geriye çekilmek zorundadır. Bunu bilmek zorunda. Doğadan ayrı hareket edemezsiniz. Hani temel bilmek lazım bunları. Doğanın döngüsünde bir kış döngüsüne gidiş vardır mesela. O kış döngüsünden tekrar doğmak lazımdır. Bir kış döngüsünde var olan biriyseniz doğma enerjinizi hazırlamanız lazım. Yeniden parlama enerjisini hazırlamanız lazım. Yani mesela işte siz balık burcusunuz ve balık burçlarında şöyle bırakma enerjisine hakim olması lazım. Bağımlılık yapma enerjisini bitirmesi lazım. Çünkü orada yeniden doğuma hazırlanmak gibi düşünüyorum bunu. Zaten kopara kopara öğretiyor. Ben sizinle şimdi program yaptıkça da yorumluyorum. Hani herkes kendi hayatını ve Evet, yolculuğunu yorumluyordur evet, tabii. Bıraktıra bıraktıra, ayıra ayıra, kopara kopara. Demek ki evet. öyle öyle öğretmeye çalışmış. Yani E, sistem. hayat şöyle, Bu her sabit e, yıldız etkisi için böyle demek ki yani. Az tabii ki önce de hepsi söylemeye hepsi çalıştım için o. de böyle. Evet. Hayat bize yani Yaradan bize diyelim daha doğrusu verdiği yük bizim taşıyabileceğimiz bir yük. Bunu önce bilmemiz lazım. Hı hı. Bu yükü de burcumuza göre, yapımıza göre neye istinaden verdiğini bilmemiz lazım. Yani ondan sonra da eyvallah dememiz lazım. Yani başka yapabileceğimiz bir şey yok yani. Hani biz baş edemeyiz yani sonuçta eyvallah diyeceğiz. Biz de gereğini yapacağız yani. Hani bunu Evet. bilmediğimiz zaman da bu iş olmuyor tabii. Şeyle ilgili söyleyeyim. Ayla Hanım'ın da galiba burç burç söyleyeyim ben. En Ayla azından Muradova. Lütfen evet. dikkatle herkes dinlesin. Şimdi hangi burcun enerjisine ihtiyacı var? Koç burcuyla başlayan Koç burcunun Yay burcuna ihtiyacı var. E, e, Boğa burcunun Oğlak burcuna ihtiyacı var. İkizler burcunun Kova burcuna ihtiyacı var. Yengeç burcunun Balık burcuna ihtiyacı var. Aslan burcunun Koç burcuna ihtiyacı var. Başak burcunun Boğa burcuna ihtiyacı var. Terazi burcunun İkizler burcuna ihtiyacı var. Akrep burcunun Yengeç burcuna ihtiyacı var. Yay burcunun Aslan burcuna ihtiyacı var. Oğlak burcunun Başak burcuna ihtiyacı var. Kova burcunun Terazi burcuna ihtiyacı var. Balık burcunun da Akrep burcuna ihtiyacı var. Normalde akrep de ne kadar zorlayıcıdır aslında balık için. Bakın nereden bir beslenme kanalıymış yani akrep enerjisi. Çok Evet. ilginç. Ee, bakın evliliklerde de Ha, bu hayatın içinde de enerji birlikte onun için de mi geçerli? evet, evet. Aa, tamam. Yani Ee, iş, hep böyle yol arkadaşlığı için yani. e- Anladım. evet yani ben çok denk geliyorum. Yani Bir özellikle besler yani köpürtü ilişkiyi böyle besler birbirinin müthiş besler. Destekleyici enerjisi. enerjidir bu. Tamam. Çok Evet, güzel. evet. Çok güzel anlaşıldı Bu bir şimdi. destekleyici enerjidir. Ee, bu e, e, yani mesela şimdi Yengeç burcunu Balık burcu e, destekliyorken Yengeç burcu da gidiyor Akrebi destekliyor. Döngü o Akrep de geliyor Evet.
balığı destekliyor. Döngü devam ediyor. Yani aslında elementler arasında bir döngü gibi düşünün bunu. Hocamızın verdiği o hangi burcun enerjisi ihtiyacı var o kısmı time kodunu vererek paylaşın ki dua alın. Bakın herkes o kısmı merak edecek. Evet. Eğitim tadında Koç, muhteşem bilgiler. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Sevgiler yazdı Ayla Muradova. teşekkürler, sağ olun. Koç burcunun yay burcuna ihtiyacı var Emine Hanım. Evet, Sorun. görüyorsunuz soruları şimdi. İyi, Evet, iyi, şimdi tamam. açtım, evet, Evet. biraz önce. Ee, bir sonraki yayında da şey yapalım o zaman. Bizim gezegen burçların Nasıl şeylerini, para kazanır mı o? nasıl para kazanma yöntemleri, Tamam. çevreleri, ilişkileri, aileleri, temel bunlar üzerinde sohbet edelim. Daha çok anlaşılır olur. Sonra da bir sonraki hafta da Chiron Vertex'le biraz yaralarına dokunalım. Ya, tamam. Evet. Sabit yıldızını bilenler şöyle birkaç Hı dakikada hı. bir soru söz Ee, verdik alalım mı hocam? Mesela Canan Hanım Olur. yazdı şimdi. Canan Hanım'ın Uranüs Vesta 24 derece terazi 10. evde. Şöyle 10. evde ruh tamamen şeyle e, kendini kariyerde ifade etmek istediğini söyleyebiliriz. Bu öyle ya da böyle kariyerde bir şans, bir bereket, bir büyüme enerjisi getirecektir. Özellikle kendi içinde Vesta'nın olduğu yer aynı zamanda bizim içimizdeki ateşi de temsil eder. Orada eğer e, o ateş o kariyeri elde edinceye kadar ciddi oranda yanacaktır. Yani harıl harıl hareket edecektir ve kariyerde de başarı getirecektir bir şekilde. Bu aynı zamanda İnşallah. biraz Evet. insanın kendisini de e, bulmasıyla da ilgilidir. 10. ev ulaşmak istediğimiz alanla da ilgilidir. O yüzden görünürlükle birlikte ulaşmak istediğimiz en yüksek seviye olarak gördüğümüz yerdir. Doğal olarak bu hayatta da buna ulaşacağınızı söyleyebilirim. Ya şey gibi sanki işte demir döve döve şekillendirildi ya da cam böyle ateşte işte eritilerek. Ya E, öyle bir şey. Evet. Hatice Hanım, Öğretmesi. Hı hı. Ay burcunuz 0 derece Koç. O bir terk edilme enerjisidir. Oradaki enerji e, çok kötü olarak söylemek yanlış zaten. Hani ama orada bir şey öğretiyordur muhakkak. O öğretiyi almak önemli olduğunu söylemek istiyorum. 7 evde Şiron'la Şiron. evet. Ya o şöyle Chiron Vertex yayını yapalım. Orada bunu Tamam. söyleyeceğim. Ama 7. evdeki Chiron siz orada ilişkide yaralanırsınız. Yaralılığınızdaki etkiyi şifacı olarak başka bir yere danışmanlık olarak verebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz. Hmm. Venüs Regulus kavuşumu 11. evde neler getirir? Aslında sosyal çevrede e, e, Mübeccel Hanım değil mi? Evet. Sosyal çevrede güçlü olmak yani o bir sosyal ortamda popüler olmak işte siyasi partiler olabilir, dernekler, gruplar olabilir. Buralarda başarılı olabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya kullanıyorsanız da buralarda da bayağı bir takipçi getirir demek. Ha, o açıdan bereketli olur yani. Evet, evet. Benim biraz zor olduğu için orası şey yapıyor, uğraş getiriyor. Ha, sizin Ee, şeyle sabit yıldız. Baş, Evet. Başak, Ay burcum Akrep. Ya şöyle bir kere bu iyi bir enerji. Ne kadar zorluklar olsa da Sultan Hanım. Çünkü bir kere şunu görmenizi istiyorum. Bu bir başlatma, hilal enerjisi aslında biraz. Yani yeni aydan daha ileride hilal artık bir şeyi başarabilme enerjisi. Bu hayatta bir şeye başlatma olarak geldiğini, bir şeyi başlatacağını gösteriyor. Ve çünkü neden?
Başak Ay'da Akrep'te. Yükselen Aslan olması 12. evde içsel egonun çok yüksek olduğunu, 12. ev etkisinin birinci evde olması ve Hı bu hı. yüzden de Ay'da Akrep'te bu çatışmaların kendi hayatınızda gerçekleştirmek istediğiniz yolu sağlayamayacağını, zorluk olacağını düşünüyorum. Tekrar bir değerlendirin kısaca kendiniz içinizde. Sultan ve Ee, Gürcü Melekoğlu evet. çok yazıyordu. Bulamadım. Yukarıda kaldı onlar Ben herhalde. Sultan Hanım'a evet Gürcü Melekoğlu'na söyleyeyim. Evet, Başak Burcu'nda 21 derecedeki sabit yıldız Denebola biraz zorlayıcı bir sabit yıldız. Hı. Eleştirilerin içerisinde boğulmayı getirebilir. Eleştiriye uğramayı getirebilir. Bu Başak Burcu'nu şöyle düşündüğünüzde çevresel bir ilişkiden bahsedebiliriz Başak etkisi. Mükemmelliyetçiliğin içerisinde uğraşmaktan bahsedebiliriz. Ama temelde zorluğu vardır burada. Eleştiri ve eleştiriye karşı duramama, e, yani kendi içinizde de karşıda da. Burada yargılamadan vazgeçmenizi öneriyorum. Yani yargılamayı asla yapmayın bu derecede. Hiç kimse yapmaması lazım da. Evet. Hı. Teşekkür Ee, ediyorsun. Yelda. evet. Yelda Hanım söylemiş miydik Yel, Yelda'cığım? Ay burcu yay. evet. Yelda Hanım, Ay burcu Sadık Yay, yükselen izleyicimizdir ikizler. Yelda'cığım. Evet, her Evet. platformda sadık izleyicimizdir, sağ olsun. Evet. Sağ olsun, var olsun. Benim de takipçim. Ay burcu Yay, yükselen ikizler. Ya şimdi Güneş Akrep, Ay burcu Yay, güzel bir enerji. Beklentiler, keyif, eğlence, Akrep'teki e, netlikle, kazanma inancıyla ve kararlılıkla hareket eder. Yayda da keyif almak için, eğlenmek için vardır aslında. Bu demek oluyor ki hem eğlen hem var ol bu hayatta demek aslında ve böylece bir şeyler başlat demek istiyor. Başlatma E, enerjisi de aslında evet, yükselen çalıştırılabilir. Evet. ikizler, evet, yükselen ikizler de zaten onun yaptığı işi getiriyor. Elle ilgili bir şeyler yapmak. Hmm. E, Arife Hanım Sultanım, ben yazdı. teşekkür ediyorum. Bu arada Lina Hanım vardı. 29 derece balık 6. evde zararlama. Ya orada şeat hattı var Lina Hanım. O biraz sorunlu bir hat ama temelde orada bir bırakma enerjisi var. Neyi bırakmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Hmm. Arife E, Hanım'ı da Arife toparlayalım. Hanım, Şey evet, söyleyelim, zaten 90 evet, dakika olmuş oluyor. evet. Güneş Ne güzel yazmış terazi, Arife Hanım da. evet, 8. ev 13 derece. Evet, güzel. Yükselen Kova 0 derece. Ay burcu Oğlak 15 derece. Şimdi burada Güneş terazi, Ay burcu Oğlak. Bir kere biz burada şunu görüyoruz. E, Yükselenle tam bir kare enerjisi var. Bu demek oluyor ki ailede babayla bağlantılı bir çatışma enerjisi getiriyordur bu. Babadan Hmm. dolayı düşük bir getiriyordur. Babandan isteği desteği alamamayı getiriyordur. Ama temelde kazanma odağı, tabi bu sadece de değil, anne de aile meselelerini getiriyor ama temelde baba ve anne çatışmasını da verebilir bu. Veya bunların arasında şöyle bir durum oluyor ya, çok iyi anlaşılıyor dediğimiz durumlar oluyor ya. Aslında oralarda da bir şeyi fark ediyoruz ki e, onların tavırları dolayısıyla bizim hayatımızda sorunlar yaşanıyor. E, Burada e, bir tam kova 0 derecede kovada bir şeyi tam olarak yapabilmesi için bir zorluk var. Yani bir takıntıdan devam edememek var. Ay burcu 12. ev gibi çalışıyor. Orada bir yalnızlaşma enerjisini çalıştırıyor. Hocam Bunu babasını 13 üzerine, yaşında kaybetmiş Arife Hanım. Siz evet, inanılmazsınız yani, evet, gerçekten. Bravo eyvallah. size. Yani orada Başınız sağ olsun Arife Hanımcığım. başınız sağ olsun. Bu bir aile meselelerini veriyor çünkü umarım kendi ailesi çok daha iyi durumda olur.
İnşallah. Sercan Hanımcığım çok teşekkürler. Sizin de gönlünüze sağlık Çok izlediğiniz için. teşekkür ederim. Vallahi Sağ olun, var hocam olun. müthişsiniz. Yani bir yerde galiba Sultan Hanım sormuştu. Sultan Hanım da sizi tanıdığı için çok mutlu, teşekkür ediyor. Sağ olun Sultan Hanımcığım, beni her yerde yalnız bırakmadığınız için Evet. sizde. Şöyle galiba siz sormuştunuz Sultan Hanım. Akıl sağlığı tam olarak ne demek istedi? Bir sabit yıldızı akıl sağlığı gibi bir şey verir demiştiniz ya. Hı hı. Yani Ya zihinsel. evet, o 21, evet evet, şey yapıyor orada, 20 Başak'taki sabit yıldızla ilgili söylüyor. Oradaki şey şu: e, birçok haritada, özellikle ülkemizde şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Son dönemlerde aklımda olan bir konu, DEP'le ilgili bir yayın yapmak. Özellikle haritalardaki çok fazla gözlemlediğim bir enerji. Bu akıl sağlığından kastım mükemmelliyetçilik ve şeyin arasında, eleştiri ve kendinden kopmanın arasında zihinsel sorunlar yaşamak. Bu Hmm. aynı zamanda dikkat eksikliği de çalıştırıyor. Bu depte haritasından anlaşılabilir insanın o zaman net bir Çok 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 şekilde. net, çok net, çok net. Zaten evet, yani o dep sayfalarını E, hep ben de Orada takip e, ederim. e, Dondu mu yine hocam? evet, şimdi geldim. Şöyle, DEP'le ilgili aslında yayında aklımda, sonra aslında Yapalım. DEP ve bazı şeylerle bağlantılı. E, Ben şunu söylemek istiyorum. DEP bir ödüldür. Lütfen çok kendinizi, çok fazla doktora gidin, terapilerinizi yapın. İlaca bağımlı bir hale getirmeyin. DEP bir ödüldür. Ben haritada gözlemlediğimde onun ödülünü söylüyorum ve o ödülü kullanmalarını istiyorum. Ha, baktığınız zaman mı? Kişisel baktığınız zaman. Evet Aynen. evet. Ben Valla herkes şey, anlamıyor hocam deplinin halinden. O yüzden evet hayat evet. da zor yani deplilere. Özellikle yetişkin DEP çok Evet. yüksek. Çünkü şeyi bilmiyorlar. Çocukluktan da bilinen bir şey değil. Başka şeylerle karıştırıyorlar. Maalesef öyle. Evet. Hayat deplileri E, zor. evet. Deptaşlarım. E, evet. Peki. E, Çiğdem Hanım da yazdı. Onu da okuyalım. Zaten 29 Sirius, oldu. evet. Hı. Sirius Jüpiter karşıtlığı nasıl çalışır? Ya Sirius'a çok takılmayın orada. Jüpiter'in dünyasal değerlerini almaya bakın. Güzel. Güzel. Duyabildiniz değil mi? Evet. Evet Dünyasal evet, geliyor değerlerini hocam. alın. O size ödül vermiş yani. Hayat size bir ödül vermiş. Ya çok fazla da ruhsallığa gideyim diye düşünmeyin. Herkes de ruhsal olacak diye bir şey yok. Kendi özünüzü bulun, hayatınızı yaşayın. O size ödül olarak verilmiş sonuçta. Ruhsal bunu yük olarak Sirius'ta, taşıyanlar da evet. evet, şey yapılıyor ya, Sirius hattındaki herkes Sirius'a ulaşmak. Bir de şey de hakim olduğu için bu arada hani Sirius'ta güneşi olan biriyim ben zaten, ama şey gibi değil bu. Yani e, nimeti, yani herkese bir nimet veriyor Yaradan. O Hı hı. nimetimizi alalım. Herkes kendi Kötü değil, hediyesini, kötü değil. evet. Hı. Evet, Çiğdem Hanım kötü değil. Güzel. Evet. E, Burada şeye odaklanacağız. Biz güzelliğe ve ödüle odaklanacağız. Evet. İnançsızlık değil, değil mi? İnançsızlık değil, değil mi diyor. Hayır. Değil, İnançsızlıkla değilmiş alakalı Çiğdemciğim. değil. Bakın zaten inanç, Sirius bir inançla bağlantılı değil aslında. İnancı başka, haritanın başka dinamikleri veriyor. Sabit yıldızlarla bunu görmek değil. Evet. Peki, buradan artık Evet. toparlayabiliriz. Süremizi de doldurduk. Katılan herkes yine bizi her hafta Levent Hocam'la ders Evet. niteliğindeki bu yayın, bakın hiçbir yerde bulamazsınız. Gerçekten gönülden hoca E, paylaşıyor bu bilgileri.
Hatta ben Evet. çevremden soranlar nedeniyle ders açmasını da rica ettim kendisinden yayından Hı hı. önce. E, Ayrıca ders çok kapsamlı bir şeydir yani. Hocadan daha da detaylı öğreniyoruz. Başka perspektifler öğreniyoruz. Çok teşekkürler sürekli takip eden izleyicilerimiz için. e, Hayat size güzellikler getirsin. Çok teşekkür Levent Hocam ediyorum. size de teşekkür ediyoruz katılımınızdan Ben dolayı. teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok Ve teşekkürler. Lütfen e, bol bol paylaşın, videoyu yorum yapın. Ben Instagram'da da paylaşacağım. Levent Tuncer Official hocam Instagram'dan da takip edin. 5G nedeniyle Instagram yayınımız biliyorsunuz geçen hafta patladı. evet, Denetliyoruz bir süre daha Instagram'dan. Yapmayı düşünmüyoruz çünkü yazık 25 dakikamız boşa gitti çok geçen hafta. evet. Ama O geçen yüzden hafta da çok güzel bir yayın oldu sonrasında. Nasip. sonrasında evet çok Evet. güzel devam ettik E, YouTube'dan. bugün Takip etsinler. bugün ben Evet. çok dondum. Kusura Hocam bakmayın. yayında Yani donmadınız. evet, çok iyi o zaman. Bazı algılayamadığım şeyler oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sizinle yayın yapmak benim için müthiş bir keyif. İyi ki tanıdım sizi demek istiyorum tekrar. Sağ olun. Aynı şekilde. Buradan Ayça'ya da o zaman selam olsun. Ayça vesile oldu. Sağ Evet, olsun. Bana da sizi evet, tanıttı. Çok teşekkürler evet. hocam. Herkese teşekkürler. Teşekkürler. Yönetmenimiz Bahar'a Görüşmek çok üzere. teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz Banu.